Şeytana uyup bir araba çalmak istiyorsun. Ailene ekmek götürmek, biraz nefes almak için. Ama kontağı çevirdiğin an arabanın içinden çıkamıyorsun. Çünkü seni kilitlemişler. Ve direksiyonun diğer ucunda Hello, Eddie. You're in my car. bu filmi izlediğinizde o da sizi içine kilitleyecek. Hadi incelemeye geçelim. Aracın içine girer girmez anlıyorsunuz ki işte tam da bu an birilerinin planına düştünüz. Böyle bir tuzak fikrini ele alan bu film orijinal adıyla Locked, hayatta kalma gerilimiyle bir araba içinde geçen benzersiz bir deneyim sunuyor. Filmde Bill Skarsgård'un canlandırdığı Eddie adlı çaresiz bir hırsız, ailesinin geçimini sağlamak için girdiği son teknoloji savının içinde kapana kısılıyor. Araç sahibi William, kendi zalim adaletini uygulamak için arabayı bir cezaevine çevirmiş durumda. Böylece daracık bir otomobil kabini, sürükleyici bir güç mücadelesi ve baba kız dramı sahnesine dönüşüyor. Merak uyandıran temel sorumuz şu: bu kabustan kim canlı çıkacak? Eddie hayatın kıyısında bir adam. Karısıyla çocuğuna bir gelecek kurmak isterken son çare olarak hırsızlığa kalkışıyor maalesef. Planı basit: çal, parayı bul ve kurtul. Ama çaldığı arabanın sahibi sıradan biri değil. William bir psikopat ama sistemli. Arabasını Eddie'yi içeride hapsedebilecek bir kapan haline getirmiş. Ve şimdi arabanın içindesin. Dışarı çıkamıyorsun. Oksijen az, zaman daralıyor ve en kötüsü o seni izliyor. Öte yandan Eddie telefondaki kızına akşam oyuna geç kalacağım diye şirin şirin yalanlar söylüyor. Seyirci olarak hem onun çaresine üzülüyorsunuz hem de hırsızlık yoluyla ailesini korumaya çalışan bir baba portresi görüyorsunuz. Film ilerledikçe William'ın arka planı da ortaya çıkıyor. Bir doktor ve terminal dönem, yani iyileştirilmesi imkansız kanser hastası kızını kaybettiği için suçlulara kendi usulüyle infaz düzenlemek istediğini öğreniyoruz. Eddie ise yaptığı işin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Ağır kusmalar, açlık, susuzluk, psikolojik işkence içinde. Bu kargaşanın tam ortasında Eddie'yi arabanın kontrolsüzce şehri dolandığı bir gecede görüyoruz. William aracı uzaktan kullanarak sokakta birilerine çarpıyor. İşte film tam burada dorağa çıkıyor. William, Eddie'nin kızını hedef alarak ister istemez suç ve ceza üzerine bir ahlaki ikilem patlatıyor. Eddie, kızı Sarah'ın hayatını kurtarmak için kendi hayatını ortaya koyarken William'ın ne kadar ileri gideceğini bilmek imkansızlaşıyor. Tuzak filmi neredeyse komple kapalı bir alanda geçen bir film olduğu için görsel açıdan çok yaratıcı çözümler barındırıyor. Yönetmen David Yarovesky ve görüntü yönetmeni Michael Delatorre kamerayı Eddie'nin psikolojik durumuna yansıtacak şekilde kullanıyor. Makap Daily incelemesinde de şöyle vurguluyor: kamera çalışmaları, yaratıcı açılar ve hareketlerle Eddie'nin artan panik duygusunu taklit ederek gerilimi katlıyor ve seyirciyi kıpırdayamaz hale getiriyor. Örneğin bir sahnede arabayı içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye vuran ışıklar oyunu ile gerilimi zirveye taşıyor. Arabanın içi sıcak sarı tonlarda aydınlatılmışken dışarısı soğuk ve karanlık. Creepy Kingdom röportajında paylaşılan bir karede Eddie'nin yağmurlu gecede pencereden dışarı bakarken Hopkins'in elinde telefonla ona baktığı bir anı görüyoruz. O tek kare bile gerilimi hissettiriyor. Prodüksiyon tasarımı da bu atmosferi güçlendiriyor. Yönetmen Yarovesky otomobili bir kafes, bir ekran olarak değil, içinde fiziksel etkileşim yaratabilecek gerçekçi bir set olarak kurmalarını istemiş. Eski Gravity filmi ekibinden Grant Armstrong'un arabanın platformunu raylı sistemlerde parça parça sökülüp takılabilecek bir şekilde tasarlamış. Yani Eddie duvara vurdukça araç gerçekten de parçalara ayrılıyor. Set olarak hem stüdyoda hem dış mekanda gerçekçilik hissi vererek çekilmiş. Bu sayede ekranda kırılan cam parçaları, takılan kapılar çok gerçekçi duruyor. Araba sessiz bir hapishane olduğu için filmde sessizlik ve ani ses efektleri çok dikkat çekici. Yönetmen ses gerilimi yükseltmedeki gücünü enine boyuna kullanmış. Marty Humphrey gibi yıldız ses mixçilerini getirmiş. Humphrey'nin Drag Me to Hell gibi filmlerden edindiği deneyimle filmin ses dinamikleri sıfırdan patlamaya geçiş yapacak şekilde ayarlanmış. Yani uzun bir süre yalnızca aracın içinden düşük uğultular, kaplamaların gıcırdaması duyuluyor. Sonra birden koltuktan gelen elektrik çarpması ya da tekerlek zırıltısı yürek hoplatan bir patlamaya dönüşüyor. Müzikte ise Tim Williams'ın imzası var. Yönetmen Yarovesky, Williams'a perkusif bir tarz yaratmasını söylemiş. Williams da Brooklynlilerin sokaklarda çaldığı tencere tava ritimlerinden ilham almış. Yani filmde zaman zaman davul zurnayı çağrıştıran ritimler duyabiliyoruz. Adeta Eddie'yi bir beton ormanın içerisine hapsedercesine. Sonuçta yönetmen amaçladığı sürekli baskı altında hissettirme konusunu başarıyla yakalıyor. Her ses efekti, her vuruntu tüylerimizi ürpertirken yüreğimizi de hızla çarptırıyor. Tuzağın kadrosu ve ekibi de dikkat çekici. Başroldeki Eddie'yi Bill Skarsgård oynuyor. Onu Pennywise palyaçosundan tanırsınız. Anthony Hopkins ise konuşmaya gerek bile yok. O acımasız araba sahibini canlandırıyor. Kendisini bu
başrolde duymak yeleli Hannibal Lecter'ı hatırlatıyor ama heyecan verici bir sürpriz. Filmin senaryosunu Michael Arlen Rose yazmış. Yönetmen koltuğunda ise söylediğim gibi David Yarovesky var. Kendisi Brightburn ve Night Books gibi korku gerilim filmleriyle biliniyor. Görüntü yönetmeni Michael Dell'Torre, müzikleri ise Tim Williams üstlenmiş. Ayrıca yapımcılar arasında Spider-Man filmlerini ve Evil Dead serisini çeken Sam Raimi ile Peter Yakel ve Zainab Azizi gibi isimler bulunuyor. Yani dümenin başında sağlam bir ekip var. Filmin çekimleri 2023 yılında Kasım ve Aralık aylarında Kanada'nın Vancouver kentinde yapılmış. Vancouver'in farklı mahallelerinde gerçekleştirilen çekimler filme soğuk bir iklim hissi de katmış. Tuzak, Toronto Film Festivali'nin Industry Selects bölümünde Eylül 2024'te gösterim yapmış. Ardından 21 Mart 2025'te Amerika'da sinemalarda yerini almış. Türkiye'de ise 2 Mayıs 2025'te vizyona girdi. Toplamda düşük bütçeli bir yapım olduğu anlaşılıyor. Gişe rakamları dünya çapında ancak 3,3 milyon dolar civarına ulaşmış. Yine de salon izleyicileri film boyunca hep gerilimi hissetmiş. Editoryal notlardan aldığımız kadarıyla seyirciler Hopkins'in psikolojik oyunlarına kahkahalar atacak kadar içinde bulmuş kendilerini. Ayrıca ilginç bir not, filmin çekim haberleri dedikodu olarak yayıldığında Anthony Hopkins'in yanına farklı bir oyuncu adayı koymuşlar. Glenn Powell, onu Top Gun Maverick filminden tanıyorsunuz. Ama sonra belli bir sebepten dolayı projeden ayrılmış. Tabii sonra onun yerine Bill Skarsgård geliyor. Yani Hopkins'le kapışacak karakterin kimi olacağı son anda belli olmuş. Bu, yapımcının ve yönetmenin kararlarında ufak bir esneme olduğunu gösteriyor. Tuzak filmi gerilim seviyesi azalmayan bir tırmanışla devam ediyor. Filmin doruk noktası Eddie ve William'ın nihai hesaplaştığı an. Eddie çaresiz kalıp kızı Sarah'ın hayatıyla tehdit edilirken William en üst noktada infazını tamamlamak üzeredir. Bu kısımdaki sahneler öyle gerilimli ki koltuklarınızdan fırlayacakmış gibi hissediyorsunuz. Bu noktada Tuzak filmi sadece gerilimle kalmayıp seyirciyi ahlaki bir çıkmaza da sokuyor. Film bizden sınıf ayrımını, suç ve ceza üzerine bir düşünceye yoğunlaşmamızı istiyor. Sizce bu hikayede kim haklı? Hırsızlık yapmaya kalkarak çözüm arayan Eddie mi yoksa intikam arayan William mı? Bu film gerilim açısından tam puan alabilecek bir araç limiti senfonisi. Öte yandan filmden çıkardığımız ders bir yandan umut ile vicdan arasında gidip gelen ince çizgiler. Bu korku ve takıntı hikayesi finalde tatlı bir ana dönüşüyor. Yönetmenin de amaçladığı üzere bizler sinema salonundan çıkarken belki de en çok şu soruyla baş başa kalıyoruz. Acaba Eddie'nin yerinde olsaydık biz ne yapardık? Bir canı bağışlamanın bedeli her şeyi haklı çıkarır mı? Evet, tek bir mekanda geçmesine rağmen beyinde odalar açan bir film oldu. Hopkins'in o sakin ve ölümcül tavrı, Skarsgård'un terli elleri ve titreyen bakışları ve arabanın içindeki her saniye sen olsan ne yapardın diye sordurtuyor. Arabasına giren insanlardan bıkmış bir adam ve her şeyi yapmaya istekli, yetenekli bir genç adam ama yanlış yer. Film vizyona girdiğinde beklenti yüksek değildi ama kısa sürede ses getirdi. Minimal bir set, 2 oyuncu ve tek mekan ve buna rağmen seni boğan klostrofobi his. Gişede özellikle dünya çapında 3,5 milyon doları geçti. Rotten Tomatoes eleştirmen notu %71, izleyici puanı ise %82 civarında. Çünkü bu film sadece bir kovalamaca değil, gizli bir mesajı var. Fakirleşen insanlar çaresizleşirken zenginler ise sistemle seni kilitliyor. Özellikle Tuzak ağır bir araç gerilimini size sinematik bir üslupla sunuyor. Görsel açıdan yalın ama etkili sahneleri, kullandığı yaratıcı ses efektleri, ikonik oyunculuk performansıyla seyircileri koltuğuna mıhlıyor. Evet, film sonunda mutlu sonu veriyor gibi gözükse de bıraktığı etki ve hikayenin altında yatan adalet ve merhamet ikilemi var. Bu film sadece izleyiciyi eğlendirmekle kalmayıp vicdan muhasebesi yapmaya da yetiyor. Ve sonunda muhtemelen herkes salondan çıkarken kendi cevabını kendi veriyor olacak. Sen olsaydın böyle bir tuzaktan nasıl çıkardın? Tek başına, arabanın içinde, dışarıdan sadece tek bir ses geliyor. Seni oraya kilitleyen kişi ve aileni korumak için ne kadar ileri gider? Bir sonraki seride, vizyondayız da görüşmek üzere.